Şef değil, anneyim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımıyla ve kıvamıyla harika bir sütlaç tarifi hazırladım. Dilerseniz şimdi hiç vakit kaybetmeden bu güzel tarifin yapımına başlayalım. Bu güzel tarifin malzemelerini sizlerle paylaşayım. 1 su bardağı pirinç, yayın öncesinde gayet güzel yıkadım ve iyice nişastası gitti. 1 litre süt, 1 su bardağı şeker. Pirinçlerimizi yıkadım dedim ama biraz yumuşatma aşaması olacak. Dolayısıyla yine aynı şekilde pirinci kullanmış olduğum ölçüyle 2 su bardağı suya ihtiyacım olacak. 1 paket vanilya, 2 tatlı kaşığı buğday nişastası sütlacımızın güzel bir kıvam alması için güzel bir lezzet olacak. Ve tabii ki üzerini süslemek için bolca tarçınım var. Şimdi isterseniz gelin bu güzel tarifin yapımına başlayalım. Ocağımızın altını açalım. İyice kısa getirmenizi istiyorum. Burası önemli. 1 su bardağı yıkanmış ve iyice nişastasından arınmış pirincimi tencereme alıyorum. Güzelce sıyıralım. İki su bardağı suyumu pirinçlerimin üzerine ilave ediyorum. Şimdi burada pirinçlerim tabii ki iyice suyunu çekecek ama siz de sakın pirinçlerinizi ve tencerenizi bu şekilde bırakıp gitmeyin, başından ayrılmayın. Ara ara karıştıracaksınız çünkü dibini tutmaması gerekiyor. Bu da önemli bir püf noktası. Pirinçlerim gayet güzel kaynamaya başladı. Bakın yavaş yavaş artık suyunu çekmeye başlıyor. İşte bu nokta önemli. Böyle ara ara karıştırırsanız en azından dibini tutmasını engellersiniz. Kesinlikle ve kesinlikle dibinin tutmaması gerekiyor. İşlem bu şekilde devam edecek. Sanıyorum yaklaşık bir 2-3 dakika sonra pirinçlerim tamamen suyunu çekmiş olacak. Gördüğünüz gibi artık pirinçlerim tamamen suyunu çekti. Lapa bir kıvam aldı. Yapmamız gereken hiç beklemeden 1 litre sütümüzü pirinçlerimizle buluşturmak. Sütü ilave ettim. Şimdi yapmamız gereken bu noktada altı yine aynı şekilde hiç ellemiyoruz. Isısını lütfen hiç bozmayalım. Ara ara yine karıştırmaya devam edeceğiz. Çünkü sütün de kaynaması gerekecek. İşte o kaynama noktasına geldiğinde şeker ve 1 paket vanilyayı ilave edeceğiz. Yine dediğim gibi ara ara pirinçleri karıştırmaya lütfen devam edin. Sütlacımız harika bir şekilde adım adım sona doğru ilerliyor. Şu aşamayı özellikle göstermek istedim. Biliyorsunuz 1 litre sütü ilave etmiştim. Şimdi size kıvamını da göstermek isterim. Artık iyice yoğunlaşmaya ve koyulaşmaya başlıyor. Bakın yaklaşık bir 15 dakika sütümü de ilave ettikten sonra kısık ateşte ara ara çevirerek pişirme işlemine devam ettim. Şimdi burada dolu dolu 1 su bardağı şekeri ilave ediyorum. Karıştıralım. İyice bir karıştıralım. Yine hiç vakit kaybetmeden 1 paket vanilya. Karıştırıyorum. Yaklaşık burada bir 5-6 dakika iyice şekerin erimesi ve vanilyanın da o aromasını vermesi için karıştıra karıştıra yine bir 5-6 dakika pişirme işlemine devam edelim. Sütlaç burada görüyorsunuz gayet güzel kaynamaya devam ediyor. Az önce şeker ve vanilyayı da ilave ettik. Yaklaşık şöyle bir 5-6 dakika iyice tatları birbirine geçsin diye bırakırken biz de zamandan kazanalım. Ne yapalım? Şöyle gördüğünüz gibi 2 tatlı kaşığı dolu dolu buğday nişastası kullandım. Yoksa mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Hiçbirini de kullanmayabilirsiniz. Ben sadece birazcık kıvam alabilmesi için kullanıyorum. Ama güzel de bir kıvam alacağına inandığım için ben bu şekilde yapıyorum, evimde tercih ediyorum. Çeyrek suyla açacağım nişastamı güzelce. Dediğim gibi bu işlemi atlayabilirsiniz, yapmayabilirsiniz. Yapmadığınız takdirde sütlacınız kötü mü olacak? Tabii ki hayır. Çok güzel olacak ama biraz daha kıvamlı sevenler vardır. Bizim evde bu şekilde tüketilir.
Hep söylüyorum size, evde olan malzemeler neyse onlardan yapıyorum. Evimde nasıl pişiriyorsam birebir sizlerle de aynı şekilde paylaşıyorum. Ama tabii ki sorarsınız, ben de şimdiden belirtmek istedim. Bakın gördüğünüz gibi gayet güzel eridi ve birazdan sütlacımızın içine ilave edeceğim. Artık suyla eritmiş olduğumuz nişastayı sütlacımıza buluşturma zamanı. Böyle sıcak. Burada da yapmanız gereken işlem nişastanın bütün malzemelerle iyice iç içe geçmesi. Bir taşım deriz ya hani böyle sütlaç böyle bir fokurdamaya, göbek atmaya başlayınca altını kapatacağız. Yaklaşık bir 4-5 dakika, fazlasına gerek yok zaten, göreceksiniz kıvamını. Az önce sizlere ne demiştim? Sütlacım bir taşım kaynayacak. İşte şu şekilde göbek atmaya başlıyorsa artık beni kapat diyor. Ocağımızın altını tamamen kapatıyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şöyle minnoş sütlaç kaplarım var. Onlara hepsini birer birer pay edeceğim. Sütlaç çok sıcak. Size şu şekilde kıvamını da göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel. Sakın sulu gelmesin çünkü şu an çok sıcak. Ve tabii ki soğuduktan sonra, dinlendikten sonra kendini daha güzel toplayacak. Yapmamız gereken kaplarımıza güzelce boşaltmak. İsterseniz bu tarifimle bu kaplarınızın üzerine azıcık toz şeker ilave edip fırınınızın ayarını 200 dereceye getirip sadece üst kısmını yaklaşık bir 10 dakika pişirdiğiniz takdirde emin olun size fırında sütlaç lezzeti verecektir. Tavsiye ederim. Ama ben bugün sizlere klasik sütlaç pişirdim ama dediğim gibi bir alternatif olabilir. Bu bir tercihtir. Bu şekilde de yapabileceğinizi de söylemek istedim. Bugün gerçekten çocukluğuma gittim. Sütlaç gerçekten çok beğenerek ve sevilerek yenilen hem hafif bir tatlıdır hem de ekonomik bir tatlıdır. Ne yalan söyleyeyim. Ve Türk mutfağının da gerçekten geleneksel lezzetlerindendir. Gerçekten şu an o kadar sıcak ki. Biz bu tür tatlıları, özellikle sütlü tatlıları veya şerbetli tatlıları biliyorsunuz hep videolarımda söylerim. Asla o gün tüketmeyi sevmiyoruz. Ertesi günü bir gece dinlenecek, o buzdolabında kendini bulacak derler ya eskilerin tabiriyle, işte tadından yenmez bir hal alacak. Biz bu şekilde yapıyoruz. Ben hep videolarımda söylüyorum. Yine aynı şeyi söylemek istedim. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şu an çok sıcak. Üzerine herhangi bir işlem yani bir tarçın ilavesi yapmayacağım. Birazcık kendilerine gelsinler. Sonrasında güzel bir sunumla tekrar karşınızdayım. Geleneksel Türk mutfağının gerçekten güzel lezzetlerinden biri olan sütlaç tarifini bugün sizlerle paylaştım. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şef değil, anneyim. Yeni lezzetlerde, yeni tatlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.